Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber çok güzel bir muzlu ekmek yapacağız. Çoğu insanın bildiği banana bread. Şimdi bunun için birkaç temel malzeme var içinde olması gerekenler. Onları sayacağım size. Şimdi ben şöyle bir kalıpta yapacağım. Ama siz bunu da yapmak zorunda değilsiniz. Eğer elinizde varsa 20'ye 21 borcamda gayet işinizi görür. Ama mutlaka yağlayın. Ben yağladım ve bunu dolaba koyuyorum. Onun dışında burada içinde olması gerekenler tabii ki de muzum. Ama bu muzun önemli bir özelliği var. Bu muz olgun olacak. Yani ne kadar olgunsa o kadar iyi aslında. Üzerine muz dilimleri var. Zorunda değilsiniz. Ceviz var, çikolata var. O konuda da zorunda değilsiniz. Elinizde ne varsa o. Burada tam buğday unum var, yoğurdum var, yumurtam var, karbonatım, tuzum, tarçınım var. Bir de ben Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Bunda da zorunda değilsiniz. Eğer varsa siz erimiş ve soğutulmuş tereyağı kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında da yumurtamızın olması gerekiyor. Bunlar önemli noktalar. Şimdi öncelikle kurularımı karıştıracağım. Bir kenara alacağım. Tam buğday unu, karbonat, tuz, tarçın, bir de söylemeyi unuttum. İçinde pekmezim var. Bunu kenara alıyorum. Şimdi burada sıvılarımı hallediyorum. Muzunuzun olgun olması gerekli. Çünkü olgun olmasındaki amaç içindeki şekerin açığa çıkması. Yani şeker ne kadar açığa çıkarsa bizim için o kadar lezzetli olacak. İçinde pekmez dışında böyle şekeri verecek belki sadece çikolata vardır. Ama onun dışında hiçbir şey yok. Evet, şimdi pekmezimi ekliyorum. Şimdi yumurtamı kırıyorum. Ve şimdi de kurularımı ekliyorum. Bunları karıştırırken size bunun hikayesini de anlatmak isterim. Bunun ortaya çıkışının nedeni bu Amerika'da ortaya çıkıyor biliyorsun. Yani biliyor musunuz bilmiyorum. Bu Amerika'da ortaya çıkan bir ekmek, tatlı ekmek çeşidi. Ve bunun çıkma nedeni Amerika'daki ev kadınlarının büyük buhran sırasında hani yemek yapacak malzeme bulmalarında sıkıntı yaşamaları. Bu yüzden ortaya çıkıyor. Ve olgunlaşmış muz kullanıyor onlar da. Çünkü hem tok tutan bir şey istiyorlar hem değerlendirmek istiyorlar. O zaman ortaya çıkıyor. Yani öyle deniyor. Büyük buhran sırasında ortaya çıkıyor. Hem değerlendirmek amacıyla hem de lezzetli bir ekmek yapmak amacıyla. Şimdi ben şöyle Hindistan cevizi yağımı ekliyorum. Dediğim gibi bu aşamada siz erimiş ve soğumuş tereyağı da ekleyebilirsiniz. Çok güzel kokuyor. Bunun birçok çeşidi var bu arada. Yani içine ceviz, bitter çikolata koymak zorunda değilsiniz. İçine üzüm de koyabilirsiniz. Sadece muzlu da yapabilirsiniz. Elinizde ne varsa
Onları değerlendirebilirsiniz. Kuru meyve olabilir. Çok doyurucu ve o da lezzetli olur. Çünkü içinde tarçın da var. İçindeki un tam buğday unu. Kıvamı size sıvı gibi gelmesin lütfen. Şimdi bunu kabıma döküyorum. Dikkat etmenize gereken en önemli özellik muzlarınızın olgun olması. Çünkü buradaki amaç aslında hani bir nevi israfı önlemek. Çünkü zaten muzun kilosu çok pahalı memleketimizde. Alındığı zaman da nedense böyle yenmiyor. Hani böyle çok insanın canı istiyor. Ama çok tüketen de yok gibime geliyor. O yüzden siz de böyle değerlendirebilirsiniz. Bir de bir diğer deyişle bu ekmeğin ortaya çıkma nedenini şöyle diyorlar. Karbonatla kabartma tozu Amerika'da ilk piyasaya sürüldüğü zaman tanıtmak amacıyla hem büyük buhranın etkisi hem de yeni ürünün tanıtılmak istenmesi amacıyla böyle bir şey yapıldığı söyleniyor. Ne kadar doğru bilemem. Ama kaynaklar öyle diyor. Bu aşamada koymak zorunda değilsiniz. Sizin tercihiniz. Bunu zaten geçiyorlardı. Biraz da görsellik kimseye zarar vermez. Çok ince dilimlemeyin ki kupkuru da olmasınlar. Hafif kalın olsun. Bu da başları olarak burada dursun. Şimdi fırınımıza veriyoruz. 50-60 dakika arası pişecek. 180 derecede ama benim Speedy Gonzales 40 dakikada da yapabilir. Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Evet, şimdi fırından çıkarıyorum. Birkaç kez fırındayken bir çöp şiş yardımıyla kontrol etmiştim. Şimdi bir tekrar bakacağım. Zaten içi hafif ıslak olacak. Şöyle. Bence çok güzel. Bir bakalım. Şöyle yapışmıyor. Şurada çikolata geldi. Erimiş. Şuradan emin olamadım. Gayet iyi. Şimdi bu şekilde biraz soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra ters çevireceğim. Evet, biraz soğudu. Çıkardım. Böyle çok güzel bir yapısı var. Hani hafif ıslak ama tok bir hamur. Bunu 10-12 dilim arası kesebilirsiniz. Ben size göstermek adına şimdi bir tanesini keseceğim. Bakar mısınız? Islak, pofuduk, çikolatalı, cevizli. Yani daha içinde ne olsun? Hepinize afiyet olsun. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayın ve bizden istediğiniz başka tarifler varsa lütfen aşağıya yazın.